Her yıl binlerce insan Nemrut Dağı'nın zirvesine bu dev taş kafaları görmek için çıkıyor. Ama çoğu kişinin bilmediği bir şey var. Nemrut'un asıl gizemi bu heykeller değil. Heykellerin hemen arkasında, yaklaşık 50 metre yüksekliğinde ve 145 metre çapında insan eliyle yapılmış dev bir taş tepe bulunuyor. Ve antik yazıtlara göre Kral 1. Antiyokos'un mezarı tam burada olmalı. Fakat aradan 2000 yıldan fazla zaman geçmesine, onlarca yıldır araştırılmasına rağmen mezar odası hala bulunamadı. Peki bir kral, mezarını dünyanın gözü önünde duran devasa bir dağın içine nasıl bu kadar iyi saklamış olabilir? Ve daha önemlisi, Nemrut Dağı'nın altında gerçekten ne var? Hikayemiz yaklaşık 2000 yıl önce Anadolu'nun güneydoğusunda kurulmuş küçük ama oldukça ilginç bir krallıkla başlıyor. Komagene Krallığı. Burası Roma dünyasıyla Pers kültürünün karşı karşıya geldiği bir coğrafyadaydı ve Komagene'nin en ünlü hükümdarı olan 1. Antiyokos bu iki dünyanın arasında yalnızca siyasi bir denge kurmakla yetinmedi. Kendisini de bu hikayenin merkezine yerleştirdi. Antiyokos'un babasının soyu Pers hükümdarlarına, annesinin soyu ise Makedon dünyasına bağlanıyordu. Kral bunu Nemrut'taki anıtlarında özellikle vurguladı. Bir tarafta Pers geçmişi, diğer tarafta Yunan ve Makedon dünyası ve tam ortasında kendisi. Antiyokos öyle sıradan bir hükümdar gibi hatırlanmak istemiyordu. Kendisini Theos yani Tanrı olarak adlandırdı ve ölümünden sonra unutulmamak için yaklaşık 2150 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nın zirvesinde olağanüstü bir kutsal alan inşa ettirdi. Bugün UNESCO, Nun'da tapınak, mezar ve tanrıların evi olarak tanımladığı bu alan, Helenistik dünyanın en iddialı yapılarından biri. Zirveye çıktığınızda ilk dikkatinizi çeken şey elbette dev heykeller. Antiyokos, Tanrıça Komagene, Zeus, Apollon, Herakles ve onların yanında alanı koruyan kartal ve aslanlar. Bu heykeller başlangıçta yaklaşık 8 ila 10 metre yüksekliğindeydi. Bugün gördüğümüz dev kafalar ise bir zamanlar tahtlarında oturan bu heykellerin yalnızca parçaları. Ama burada çok daha ilginç bir ayrıntı var. Antiyokos kendisini sadece tanrıların yanında göstermedi, bazı kabartmalarda onlarla tokalaşırken tasvir edildi. Sanki insanlarla tanrılar arasındaki çizginin üzerine kendi adını yazmak istiyordu. Batı terasında bulunan ünlü aslan kabartmasında ise ay ve yıldız sembolleri görülüyor. Bu kabartma bilinen en dikkat çekici antik astronomik tasvirlerden biri olarak kabul ediliyor ve Nemrut'taki kutsal alanın tarihinin belirlenmesinde kullanılıyor. Yani burası yalnızca bir mezarlık değildi. Bir kralın kimliğini, soyunu, inancını ve sonsuza kadar nasıl hatırlanmak istediğini anlatan devasa bir sahneydi. Fakat bütün bu heykellerin arkasında yükselen şey çok daha tuhaf. Tümülüs. Uzaktan bakıldığında doğal bir dağ zirvesi gibi görünüyor. Ama değil. Bu yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki tepe, küçük kırma kaya parçalarının üst üste yığılmasıyla oluşturuldu. Yani Antiyokos'un adamları zaten yüksek olan Nemrut'un zirvesine bir dağ daha yaptılar. Ve işte mezar gizeminin merkezinde bu yapı bulunuyor. Çünkü yazıtlar kralın mezarının burada olduğunu söylüyor. Fakat mezar odasının nerede olduğu bilinmiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre Antiyokos'un kemiklerinin veya küllerinin tümülüsün altında ana kayaya oyulmuş bir odaya yerleştirilmiş olabileceği düşünülüyor. Ama dikkat, böyle bir oda henüz bulunmuş değil. Bir lahit karılmadı. Antiyokos'un kalıntıları bulunmadı ve mezarın tam yerini gösteren doğrulanmış bir giriş de keşfedilmedi. Bu noktada insanın aklına çok basit bir soru geliyor. Madem mezarın bu tümülüsün altında olduğu düşünülüyor, neden kazıp bakmıyorlar? Çünkü karşımızdaki yapı normal bir toprak tepe değil. Küçük ve gevşek taş parçalarından oluşan devasa bir arkeolojik anıt. Burada yapılacak kontrolsüz bir kazı sadece araştırmacılar için risk yaratmaz. 2000 yıllık yapının kendisine de geri dönüşü olmayan zararlar verebilir. Üstelik mezar odasının nerede olduğunu bilmiyorsanız yaklaşık 145 metre çapındaki dev bir yapının içine rastgele girmek de bilimsel bir yöntem değil. Yani sorun sadece kazmak değil, doğru noktayı, yapıyı tahrip etmeden bulabilmek. Nemrut'un gizemi modern zamanlarda da araştırmacıları peşinden sürükledi. 1881 yılında Alman mühendis Karl Sester'in buradaki dev heykelleri Batı dünyasına bildirmesiyle Nemrut yeniden uluslararası dikkat çekmeye başladı. İlk başta karşılaşılan kalıntıların hangi uygarlığa ait olduğu bile tam olarak anlaşılmamıştı. Fakat Yunanca yazıtlar çözüldükçe kayıp Kommagene dünyası yavaş yavaş yeniden ortaya çıktı ve yazıtların verdiği mesaj çok açıktı. Bu anıtın merkezindeki kişi Antiyokos. Fakat araştırmacılar heykelleri tanımlayabildi, tanrıları belirleyebildi, kralın ailesini okuyabildi, törenlerin nasıl yapıldığı hakkında fikir edinebildi
Hatta 2000 yıl önce gökyüzündeki bazı astronomik işaretlerin kayaya işlendiğini görebildi. Ama bütün yapının yapılma nedenlerinden biri olduğu düşünülen kral mezarına ulaşamadı. İşte Nemrut'u gerçekten ilginç yapan şey de bu. Normalde kayıp mezarlarda önce mezarın kendisi bulunur, sonra içinde kimin olduğu tartışılır. Nemrut'ta ise neredeyse tam tersi yaşanıyor. Kimin mezarı olması gerektiğini biliyoruz. Mezarın hangi anıtın içinde olması gerektiğini biliyoruz. Hatta kralın kendi yazıtlarına sahibiz ama mezarın kendisi ortada yok. Peki Antiochos gerçekten burada mı? Resmi arkeolojik yorum tümülüsü onun anıt mezarı olarak kabul ediyor. Fakat mezar odası bulunmadığı sürece içerisindeki kalıntıların durumunu kesin olarak bilemiyoruz. Belki kralın naaşı ana kayaya oyulmuş küçük bir odada yatıyor. Belki yakıldı ve külleri buraya getirildi. Belki oda tümülüsün tam merkezinde bile değil. Belki de 2000 yıldır aranan giriş bugün herkesin baktığı yerden birkaç metre ötede. Bilmiyoruz. Ve bilim açısından önemli olan da tam olarak bu. Bilmediğimiz yere efsane eklememek. İnternette Nemrut hakkında gizli tünellerden, altın dolu odalardan, lanetlerden, hatta dinamitle bile açılamayan kapılardan söz eden birçok hikaye görebilirsiniz. Ama bunların büyük kısmının güvenilir arkeolojik kanıtı yok. Gerçek hikaye zaten yeterince şaşırtıcı. Çünkü karşımızda 2000 yıl önce yaşamış bir kral var. Dağın zirvesini değiştirmiş, tonlarca taşı buraya taşıtmış, kendisini tanrılarla yan yana koymuş, soyunu Pers ve Makedon hükümdarlarına bağlayan anıtlar yaptırmış, gelecek nesillerin okuyabilmesi için dev yazıtlar bırakmış ve bütün bunların ortasında kendisine bir mezar hazırlamış olması bekleniyor. Fakat garip biçimde bize her şeyi anlatan Antiochos yalnızca mezarının tam yerini saklamayı başarmış gibi görünüyor. Bugün Nemrut Dağı'na çıkan ziyaretçiler gün doğumunu izliyor. Dev taş kafaların arasında fotoğraf çekiyor. Zeus'un, Apollo'nun ve Herakles'in yüzlerine bakıyor. Ama belki de Nemrut'taki en önemli eser gözümüzün önünde değil, ayaklarımızın altında. Komagene Krallığı yaklaşık 2000 yıl önce tarih sahnesinden silindi. Antiochos öldü, heykeller devrildi, taş kafalar gövdelerinden ayrıldı, krallığın şehirleri değişti. Ama Antiochos'un kendisi için yaptırdığı bu dev taş tepe hala Nemrut'un zirvesinde duruyor ve onunla birlikte tek bir soru da yaşamaya devam ediyor. Kral Antiochos nerede? Belki gelecekte gelişmiş görüntüleme teknolojileri, yeni arkeolojik yöntemler veya çok dikkatli bir araştırma sonunda o odayı gösterecek. Belki de mezar hiçbir zaman açılmayacak ama düşünmesi bile inanılmaz. Her yıl binlerce insan dünyanın en ünlü arkeolojik alanlarından birinin üzerinde yürüyor olabilir ve 2000 yıldır aranan bir kral onlardan yalnızca birkaç metre aşağıda yatıyor olabilir. Nemrut'un dev heykellerini herkes biliyor ama belki de dağın en büyük sırrı hala hiç görülmedi. Sence Kral Antiochos'un mezarı bir gün bulunabilecek mi? Yorumlara yaz. Videoyu beğendiysen abone olmayı unutma. Bunun gibi daha kısa ve hızlı içerikleri de Shorts bölümünde bulabilirsin.